Selam arkadaşlar, ben Age of Tactics. Bugün Işıltılı Deniz etkinliğinin tüm detaylarına birlikte bakacağız. Şöyle gemimiz mevcut, bildiğiniz üzere haritamıza gelmişti. Daha önceki bir yama notlarını paylaşırken Işıltılı Deniz etkinliğinden bahsetmiştim, geleceğinden. Artık geldi, gemimiz kıyıya yanaştı. Şu şekilde içine giriyoruz. İçeriye girdiğimizde sol üstte 2 yağma, 1 ödül, sol altta da 4 tane takas hakkımız olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle, ben 2 takası gerçekleştirdim. Bunların ödüllerini toplayayım, 2 tane de sizin için ayırdım. Onları da birlikte yapalım. Şöyle topladığımızda bunlardan bahsedeceğim zaten. İsterseniz önce yağma ile başlayalım. Şu sol üstten başlayalım. Yağma, ödül, takas diye ilerleriz işte. Yağma yapabilmek için şu sağ alttaki ittifak ödülü kısmına girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şurayı şöyle görmeyin. Şöyle bir ekran olduğunu farz edin. Bu ekranda müttefiklerimizin bize ödül alınabilir olarak sunduğu diğer kervanları görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Fakat buradan yağmalama yapmak biraz bana garip geliyor çünkü ödülleri göremiyorum. Yani ne verdiğini göremiyorum. Burada ne verdiği önemli. O yüzden mesela şu ekrandan, bu ekranda bakın solda Lagerta fotoğrafı görüyorsunuz. Böyle tıkladım. Müttefiklerimizden birinin bize ödül alınabilir olarak belirttiği bir kervan gemisi. Bakıyorum, bu ödüle saldırmak istemiyorum. Sebebini göstereceğim, söyleyeceğim sizlere. Örneğin bu. Bu biçilmiş kaftan. Zaten adam birlikte koymamış. Şimdi neden bu kervanı yağmalamak istiyorum? Şu sebeple, bakın ödüle baktığınızda bu kervanın ödülleri bize rafine demir veriyor. Gördünüz mü? Ama şu soldaki Lagerta'ya girdiğimde ise bu bize hızlandırıcı veriyor. Ve hızlandırıcıların miktarları çok düşük. Mor bir gemiye bakacak olursam da yine rafine demir veriyor ama bu sefer %10 oranla veriyor. Yani mavi ve yeşilde daha düşük oranlar verecek. Bir de binek düdüğü verenler var. Şimdi buradaki arkadaşa saldırmaktansa bakın 5-5-5 yıldızlarını dizmiş, 127 bin askerli bir birlikte bir kompu mevcut. Burada da rafine demirim hazırda duruyor zaten. Bu arkadaşa saldırmak bana daha mantıklı geldiği için buna saldırıyorum. Yağmalı deyip en güçlü birliğimi seçiyorum direkt. Ve böyle bir saldırı ekranı çıkıyor. Zaten çok hızlı bir şekilde silecek. Aynen. Ödülü aldık. Gördüğünüz gibi aldığım ödüllerden bir tanesi bu savaşın ganimetleri arasında bir lüks sandık mevcut altın şeklinde. Ham demir de veriyor ama 2 adet bayağı az. Tekrar aynı ekrana geliyor. Bakın fark ettiyseniz yağmalama hakkım bir tane düştü. Şimdi diğer yağmalayabileceğim yere bakıyorum. Burayı tekrar yağmalayamıyorum bu arada. Bu da yine şöyle görünüyor. Şu sağ üstte farkındaysanız bir böyle açıklama kısmı gibi bir şey var şurası. Bu kervan kayıtlarını gösteren. Onun altında da bu kervan düzenini yenilemek adına bir buton koymuşlar. Böyle yenilediğimde yeni kervanlar görüntüleyebiliyorum. Buradan bakıyorum, bu yine ham maddelerin olduğu var ya, buradaki sandıklarda genelde hızlandırıcı oluyor. Bunlara bakmıyorum bile. Bu da aynı şekilde mesela gördüğünüz gibi hızlandırıcı mevcut. Morlara da saldırmak istemiyorum. Ya bence devamlı efsanevi kervanlara saldırmakta fayda var. Yeniliyorum sayfayı tekrar. Evet, böyle bir arkadaş var karşımızda. Yine rafine demir veriyor %15 ihtimalle. Buna bakıyorum, tamam. Şimdi şuna saldırayım. Bunu da yağmalayalım. Kılıççı koymuştu ama zaten alacağım. Evet, bu yağmayı da tamamladık. Buradan da yine aynı ödülü aldık ve lüks sandığımız mevcutta 6 tane oldu elimizde. Şimdi ise ödül kısmından bahsedeyim. Arkadaşlar ödül kısmı şu şekilde. Örnek veriyorum. Burada karşınıza, ya ben genelde efsanevileri önermeyi düşünüyorum. Mesela bu diyelim, tamam mı? Sağda ödül hakkımız var ya, şu. Bugün haklar kullanıldı diyor. Bu ödüle basarak şu sağ alttaki ittifak ödülü kısmı var ya, buraya arkadaşlarınıza diyorsunuz ki bak kardeşim, bu kolay. Buna saldır. Bunun ödülü de güzel. Bundan al diyorsunuz. Arkadaşınız, yani ittifakınızdaki müttefikiniz sizin gönderdiğiniz ödül alınabilir kervana girdi ve saldırdı. Saldırdıktan sonra şöyle en baştaki, az önce geçelim burayı dediğim kısım var ya, böyle en baştaki gibi bir ödül kısmı görünüyor. Bakın ben mesela böyle bir önerimde bulunmuşum. Arkadaş da sağ olsun saldırmış ve o da alıyor ödülü. Ben de onun saldırması sonucu ödülü alıyorum. Günlük bir kerelik bir hakkımız var. Aldım bunu da. Buradaki sandıklarımı da toplamış bulundum. Sol altta ise 4 tane takas hakkımız var diyor. Bu da kervana 4 kere gemi sürebilirsin demek. Şimdi gemi sürmek istiyorum. Bakıyorum ilk aşamada girdim ve karşıma bu çıktı. Çok iyi diyorum abi. Neden çok iyi diyorum? Hem efsanevi ticaret gemisi çıktı hem de ödülleri istediğim gibi çıktı. Bununla denize açılıyorum. Yine en iyi kompumu gönderiyorum ki insanlar da bana saldırıp benim kervanımı yağmalamasınlar. Bir diğer yere bastığımda bakın böyle bir mor çıktı. Mor çıktı ama binek düdüğü veriyor. Destansı bir ticaret gemisi yani. Şimdi şu sol altta şundan görüyorsunuz. Bak, gemi yenileme jetonu.
Şimdi arkadaşlar bu jetonla bunu yenileyebiliyorsunuz. Size yenisini verebiliyor. Yani efsanevi denk getirip ödüllerini daha işte hızlandırıcı ödülleri denk gelir. Daha kötü olur bence. Ya da farklı iyi bir şeye evirebilirsiniz. Yani düdük verir mesela ama efsanevi gelir. Fakat bu yenileme jetonlarını gökkuşağı akıntısı etkinliği günlerine saklamamız lazım. Şimdi bizim karşımıza 2 günlük gökkuşağı akıntısı etkinlikleri gelecek. O zaman bunları kullanmak bizim için daha değerli olacak arkadaşlar. Şöyle bununla da denize açılıyorum. Burada da maalesef ki ben okçuya yatırım yaptığım için Mulan kompumu göndereceğim. Gönderdim. Siz bir ödül hakkınızı kullandınız ve gemi artık ticaretini tamamladı. Yani bu ödül alınabilir dediğiniz gemi ticaretini tamamlarsa size bu şekilde bir sistem mesajı geliyor. Valim üzerine ödül koyduğunuz ticaret gemisi ticaretini tamamladı veya maksimum baskın sayısına ulaştı. Günlük ödül denemesi hakkın iade edildi deyip hakkınızı iade ediyor ve tekrar bir ödül alınabilir kervan belirleyip tekrar gönderiyorsunuz. Şimdi beraberce envanterimdeki ödülleri kontrol edelim isterseniz. Şundan başlamak istiyorum. Bakın fark ederseniz yeşil bir lüks sandık var elimde ve %80 ihtimalle 10 imparatorluk parası, %20 ihtimalle de düdük çıkıyor. Yani çok tercih edilesi değil. Şuna göre en azından değil. %75 ihtimalle 15 imparatorluk parası. Bu imparatorluk paralarının konuşmaya gerek yok zaten. Buradaki asıl önemli olan binek düdükleri. Mor lüks sandığa bakacaksam eğer burada da %30 ihtimalle bakın 20, 25, 30 ihtimalle düdük veriyor. Bir diğer mor lüks sandıkta ise %10 ihtimalle bize rafine demir veriyor. Biliyorsunuz ki rafine demirle süslemelerimizi bir sonraki seviyeye alabiliyoruz. Aynı şekilde bir de sarı altın sandıklara bakalım. Altın sandıklarda burada gördüğünüz üzere hızlandırıcılar vermiş. Yani bu hızlandırıcılı lüks sandıklara hiç gerek yok. Çünkü çok düşük sürelerden bahsediyoruz. Şöyle açtığımızda hatta toplamı görelim. Yani 190 dakikalık inşaat hızlandırıcı. Çok bir faydası yok benim için. Bakın burada da 14 tane %40 ihtimalle binek çıkarabilme şansım var. Şimdi bunları açtığımızda ise çok iyi. 8 tane binek düdüğü, 180 tane de imparatorluk parası aldık. Harika. Bakın 5 tane de rafine demiri çıkarma şansım var. Ben tahmin ediyorum bana 3 tane çıkacak. Açalım. Hiç çıkmadı. Ödül sistemi de bu şekilde arkadaşlar. Bu sandıkları toplu bir şekilde açtığınızda sizlere büyük bir etkisi olacağını düşünüyorum. Şöyle açayım hatta. 2 düdük de buradan geldi. 8 düdük. Wow. Çok iyi. Buradan da düdük alamadık. Bu şekilde düdüklerimizi toplamış bulunuyoruz. Yani daha çok binek sistemine faydası olan bir etkinlik diyebilirim. Bu ekranda sağ üstte şöyle bir kervan kayıtları kısmımız oluyor arkadaşlar. Burada daha önce yapmış olduğunuz ticaret yani göndermiş olduğunuz ticaret gemilerini onlara birileri saldırdıysa yol kesmeler olduysa örneğin şurada olmuş bir arkadaş bana müdahale etmiş ve benden şu ödülü kazanmış. Yani çok da gerek yoktu aslında nadir bir ticaret gemisi göndermişim ama yine de dayanamamış herhalde ya da bulamamış yanlayacak bir şey bilemiyorum yani şu an. Bir yandan da devam eden ticaretlerim burada görünüyor. Şu yağma kısmına gelecek olursak burada da benim yaptığım yağmalamalar genelde görünüyor. Farkındaysanız bakın şurada daha başındaydık. Böyle bir yanlış yağmalama yaptım. Yani ben bunu yanlış olarak sınıflandırıyorum arkadaşlar. Bu hızlandırıcılara gerek yok. Şunlar daha değerli yani. Rafine demir, düdük, rafine demir. Bu gibi yağmalamalar daha değerli. Sizler de böyle yaparsınız diye umuyorum. Fakat şurada bir şey söylemek istiyorum. Bakın bu ticaret gemilerini gönderirken nadir, destansı, sıradan yani evet efsanevi yapmak istiyorum. Tabii ki efsanevi gemi göndermek istiyorum. Fakat bazen buna mecbur kalabiliyorum. Neden mecbur kaldığımı hissediyorum. Bakın şimdi şu ödül kısmında gemi yenileme jetonlarımız var ya bunları biraz saklamamız gerekiyor. Bunları biraz biriktirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neden biriktirmemiz gerekiyor? Yine şuraya giriyorum. Burada üçüncü bir ekran olarak yatırım ekranını görüyoruz. Arkadaşlar bu yatırım ekranı gökkuşağı akıntısı etkinliğiyle beraber gelecek. Az önce de bahsetmiştim bundan. Ve gökkuşağı akıntısı etkinliği dahilinde bu arada bunlar globale daha gelmedi. Ben bunları betadaki bir arkadaştan öğreniyorum. Ve bu etkinlik esnasında bizim günlük 2 tane yatırım hakkımız olacak. Toplam 2 günlük bir etkinlik olduğu için de bu yani totale baktığımızda 4 yatırım hakkımız mevcut olacak ve bu yatırım sonuçlarında biz gökkuşağı altın paraları kazanacağız arkadaşlar. Şu sağ üstte de görebildiğiniz üzere böyle logosunu koyabiliyorum şu an. Bu kazançlarımızla ittifakımızın bir sıralaması oluşacak. Bu sıralama ödüllerinde de yine Kalsedon
olacak arkadaşlar. Yani bu noktada etkinlik bize şunu söylüyor. Rafine demirlerle, binek düdükleriyle, kalsedonla şunu resmediyor yani. Ben diyor binek sistemini pekiştiren bir etkinlik olarak karşınızdayım diyor. Ve ödüllere de baktığımızda ise görüyoruz ki gerçekten binek düdüklerini çoklukla veriyor. Yani binek üretimini çok da rahat bir şekilde yapabiliyoruz artık. Ya da rafine demire sadece ıssız çölden değil ya da Erdem mağazasından değil, artık bu etkinlikle de ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada ufak da bir notumuz var. Bunu da okuyalım. Burada zaten gökkuşağı akıntısı etkinliğinden bahsediyor. Işıltılı denizde kendi ticaret gemine kaptanlık edip ticaret yolculuklarına çıkarsın. Bu engin sulardaki yolculuklar hem fırsatlar hem de risklerle dolu. Günlük sabit bir ticaret, yağmalama ve ödül miktarı vardır. Gökkuşağı akıntısı etkinlikleri sırasında ek yatırım hakları da verilir diyor. Oynama yöntemi olarak da sizlere bunlardan bahsediyor oyun. Benim Işıltılı Deniz etkinliği hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Aklınıza bir şey takılırsa yorumlarda buluşabiliriz. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız ve size bir katkısı oluyorsa abone olmanızda ve videolarımı beğenip değerli görüşlerinizi de bildirmenizde fayda var. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Taktikle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.